Pantolonun senenin rengi de Cloud Dancer bildiğiniz gibi. Romantik bir hava katıyor, kombinlere de denebilir. 2017 ilkbahar yaz koleksiyonunu alıp bu sezon koleksiyonu diye çıkarsak kimse şaşırmaz bence. Her şey modaymış dediğimiz bir yere geldik sanırım. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır iş yoğunluğundan dolayı vakit ayıramadım kanala. O nedenle bugün daha eğlenceli olabilecek bir video ile gelmek istedim. Daha önce ayakkabı ve sneaker trendleri videosu hazırlamıştım biliyorsunuz. Ama bugünkü videoda 2026'nın bütün trendlerini ele alıyor olacağız. Çünkü benim ilgimi çeken bir sürü farklı şey var. Bu trendlerden bahsederken bunların doğuşuna, nerelerden esinlenildiğine de ufaktan değinmek istiyorum. Tabii hepsinde değil ama özellikle benim dikkatimi çekenler için söyleyeceğim ekstra şeyler olacak. Çünkü bu şekilde bakınca daha anlamlı oluyor diye düşünüyorum. Bu arada şimdiden söyleyeyim, bunların birçoğu zaten birkaç sezondur gördüğümüz şeyler. O yüzden bunlar zaten vardı falan diye düşünebilirsiniz. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim diyorum. İlk olarak silüetlerden başlamak istiyorum. Çünkü bütün görünümü etkileyen bir şey ve silüetlerle ilgili çok fazla söyleyecek şey var bence. Bu sezon oversize'lar devam ederken aynı zamanda iyi terzilik gerektiren güçlü mimari silüetler de kendini gösterecek. Özellikle vatkalı omuz detayları, bele oturan ama omuzlardan kabarık olan modelleri gördük defilelerde. 1950'lerin Dior'undan ilham alındığını söylemek mümkün. Jacquemus eskiden beri bu silüetlerde çok başarılı. Eski koleksiyonlarına da baktığımızda bu gibi silüetleri görüyoruz. Hatta Jacquemus için şöyle bir şey demek istiyorum. 2017 ilkbahar yaz koleksiyonunu alıp bu sezon koleksiyonu diye çıkarsak kimse şaşırmaz bence. Neyse, bu sezonun silüetlerine dönersek özellikle YSL'in takım elbiselerindeki omuz vurgusu ve terzilik gerçekten başarılı denebilir bu kategoride. Hatta fast fashion markalarda da ceketlerde bele oturan modeller dikkat çekici bence. Bu tür silüetler bir de gömleklerde kendini çok belli ediyor. Artık oversize gömleklerden ziyade bele oturan ya da belden bağlamalı hatta kişiselleştirilebilen bağlamalarla kullanılan gömlekler bile görüyoruz. Bele oturan ve omuz kısmı vurgulu kesimlerde ben vatkalıyı çok beğeniyorum. Vatkalı zaten trendleri de, tüketim talebini de çok güzel takip ediyor bence. Reklam veya işbirliği değil ama benim dikkatimi çektiği için özellikle belirtmek istedim. Oversize'ı özellikle ceketlerde çok fazla görüyoruz. Yine defilelerde de yer verilmeye devam eden bir silüet diyebiliriz. Oversize'ın da kadın giyiminde ilk kullanılması aslında 1930'larda Coco Chanel'le başlayıp özellikle 1980'lerde kadınların iş hayatında daha aktif rol almasıyla power dressing akımıyla birlikte daha popüler hale geldi. Artık günümüzde özellikle yüksek moda markalarında abartılı uzun kollar ve abartılı büyük omuz detaylarıyla görüyoruz ama günlük giyimde hareketi kısıtlamayan ve normal seviyede oversize'lar kullanılıyor diyebiliriz. Bu sezon hareketli parçalar da çok dikkat çekiyor bence. Fırfır detayları, tüyler, asimetrik kesimler, püsküller. Fırfır ve tüylerde özellikle Dior, Chanel ve Cleo bence çok başarılı. Bunların sokaklara yansıması da çok büyük ihtimal fırfırlı etekler, elbiseler, bluzlar, kabarık etekler olacak. Aksesuarlarda da yine çantalarda, atkılarda püskül, kürk detayları görebiliriz. Genel olarak dümdüz giyinseniz bile bir parçaya hareket katmak zaten yeterli oluyor. Asimetrik kesimlere verecek çok fazla örnek var aslında ve zaten birkaç sezondur gördüğümüz bir kesim olduğu için de fazlasıyla çeşitlenebilir diye düşünüyorum. Özellikle şu dantelli elbiseleri bayağı bir gördük. Bu tür görünümleri aksesuarlarla da sağlayabilmek aslında bir avantaj bence. Yeni bir şey almaktansa bir şalı bele bağlayarak falan elde edilebilecek güzel looklar var. Buraya eklediklerim gibi. Bu arada asimetrik kesimleri defilelerde çok fazla gördük. Bundan dolayı da zaten görmeye devam edeceğimizi söylemek mümkün. Dik yakayı da görmeye devam edeceğiz. Funnel neck diye de geçiyor. Kışın ceketlerde, kabanlarda çokça gördük ve bence gerçekten iyi duruyor. Yine popülerliği devam edecek bir görünüm diyebiliriz. Kazaklarda falan da kullanılıyor ama bence en iyisi ceket ve kabanlarda. Layering bu videoda bahsetmezsek olmaz konularından biri. Kıyafetleri üst üste giyerek veya farklı katmanlar ekleyerek daha zenginleştirdiğimiz görünümler için bunu kullanabiliriz. Bunu uzun zamandır farklı şekillerde görüyoruz ve aslında daha fazla kıyafet kullanılıyor gibi görünse de farklı şekillerde layerlayarak farklı görünümler elde edildiği için daha az sayıda kıyafetle daha fazlalık elde edilir demek mümkün bence. Dediğim gibi uzun zamandır görüyoruz ama bu sezon özellikle üst üste giyilmiş body'ler
atletler dikkat çekici bence. Bunları sanki 2000'lerin ortalarında falan da görüyorduk diye hatırlıyorum. Bir de normalde transparan body'leri genellikle braletlerle görmeye alışığız ama onlarda da atletle giyilen türlerini daha fazla göreceğiz bence. O da body üstüne giyilmiş atletle aynı vibe'ı veriyor bence. Denim on denim zaten ara ara hep moda olan bir şey ve tekrar daha fazla göreceğimiz zamanlar geldi gibi. Burada kritik olan şey bence, yani bana daha çok hitap eden denim on denim lookları için konuşuyorum, renklerin aynı olması. Bazen renkler aynı olmasa da çok güzel görünebiliyor tabii ama ben biraz zayıf bulduğum için aynı renk denimleri üst üste kullanmayı daha çok seviyorum. Desenlere ve renklere gelecek olursak yine birkaç sezondur trend olan hayvan desenlerini görmeye devam edeceğiz. Ama bu sefer leopar ve inek desenindense daha çok zebra ve özellikle Bambi desenleri hakimiyet kuruyor gibi görünüyor. Zaten leopardan sonra popülerleşip gelen ilk desen zebraydı. Yani zebrayı bir süredir çok fazla görüyoruz. Bu sezon da baskın olarak görmeye devam edeceğimiz desenlerden. Bambi ise özellikle 2025 ortalarından itibaren biraz yükselişe geçti diyebiliriz. Ben leopar dışındaki desenlerin modası geçince kullanımının biraz zor olacağını düşündüğüm için bu tür trendleri takip etme taraftarı değilim açıkçası. Bu arada leopar için de çok keskin bir ayrım var. Ya çok iyi duruyor ya çok kötü duruyor. Leoparın da o deseni olması lazım diye düşünüyorum. Desenlerde ekose de çok fazla gördük defilelerde ve kumaş rehberinde de oduncu gömleklerinin trend olacağı gibi bir şey söylemiştim. Oduncu gömleklerine ek olarak ekose diğer bütün kıyafetlerde de kendini gösteriyor aslında. Hatta ekosenin yükselmesiyle birlikte Burberry de yine biraz daha popülerlik kazanıyor. Trench coatlarının içindeki ekose desenlerinden ve şallarından kaynaklı. Dantelleri de çoraplarda, eteklerin, kazakların uçlarında çok fazla gördük ve görmeye de devam edeceğiz. Hem ufak detaylarda hem de bütün parça halinde danteli daha fazla göreceğimizi söylemek mümkün. Günlük kıyafetlerde bile etkisi büyük oluyor bence. Romantik bir hava katıyor, kombinlere de denebilir. Bu arada dantel günümüzde çok feminen havası olan bir kumaş gibi algılansa da ve o şekilde tercih edilse de aslında dantel ilk kullanılmaya başlandığında sadece statü göstergesiydi ve erkeklerin de kullandığı bir kumaş türüydü. Hatta Anadolu'da bile erkekler külahlarının etrafına sevgililerinin hediye ettiği oyalı yemenileri sararmış. 18. yüzyıldan itibaren sanayi devrimi ve değişen toplumsal normlarla birlikte dantel artık kadınların kullandığı bir kumaş haline gelmiş. Puantiyeler de çok göreceğimiz desenler arasında. Aslında ben normalde puantiye pek seven biri değilim. Hatta önceden daha da sevmezdim. Gördükçe gözüm mü alıştı yoksa artık daha farklı varyasyonlarını görmeye başladık diye mi bilmiyorum. Ama artık sıcak yaklaşıyorum puantiyeye de. Özellikle beyaz üstüne minik siyah desenlerde veya tam tersinde bence gayet iyi duruyor. Mini şort ve eteklerde çok da tatlı bir havası var bence. Çizgili üstleri geçen yaz sonundan beri fast fashion markaların koleksiyonlarında sık sık gördük ve yine görmeye devam edeceklerimiz arasındalar. Bunların da oversize modelleri bence cool bir hava katıyor kombine. Bir tık vintage bir hava veriyor bence. Ya da sadece bana öyle geliyor olabilir, bilmiyorum. Ama genel olarak beğendiğim desenler arasında. Denim zaten trend olmasına gerek olmayan bir kategori bence. Ama bu sezon özellikle brut denim diye geçen, işlenmemiş, üzerinde eskitme, taşlama gibi işlemler yapılmamış ham denim görünümleri baskın olacak diyebiliriz. Denimde eskitme yapmak zaten aslında sonradan gelişen bir şey. Çünkü denim kumaşında eskiyen yerler kişinin kullanımına göre şekilleniyor. Ve aslında kullanılmış denimlerin kişisel şeyler taşıdığını söylemek de mümkün. Atıyorum, cebinizde sürekli telefon taşıyorsanız o telefonun izi kalır veya birbirine değen yerlerde renk ve doku kayıpları olur. Yani yaşanmışlık hissi taşır aslında. Ve eskitme, taşlama gibi işlemler de ekstra işlemler olduğu için biraz çevresel etkisi var da denebilir. Bununla alakalı çok güzel bir video var YouTube'da. Onun da linkini eklerim açıklama kısmına. Velhasıl kelam, işlem görmemiş denim moda bu sezon diyerek noktalayalım. Renklerden bu sene Butter Yellow, canlı kırmızı ve mavi, yağ yeşili, bir de mor trend kategorisinde. Zaten kırmızı ve mavi için sneaker trendleri videosunda demiştim bu renkler çok tercih ediliyor diye. Yine baskın bir şekilde kullanılmaya devam edecek renkler arasında. Yağ yeşilini de çok beğeniyorum ben. Tek başına kombini yükselten bir renk bence. Butter Yellow sarının çok güzel bir tonu ve yine geçtiğimiz yazdan beri de sıkça görüyoruz. Bu sezon yapılan son defilelerde de çok baskın bir şekilde
şekilde kullanıldığını gördük. Yağ yeşilinin de aynı şekilde. O yüzden daha da çok görmeye hazır olabiliriz bence. Aslında sarıyla birlikte pembe ve mavinin de pastel tonlarını göreceğimiz düşünülüyor. Bir de 2026 ilkbahar yaz defilelerinde sıkça mor gördük ama mor bana trend olacak gibi gelmiyor açıkçası. Bence kıyafette kullanımı biraz zor olan bir renk. Ya da ben mor rengini kıyafetlerde sevmediğimden de bana öyle geliyor olabilir tabii. Pantolonun senenin rengi de Cloud Dancer bildiğiniz gibi. Bu biraz ilginç karşılandı insanlar tarafından ama bence güzel bir renk ve buradan bir çıkarım yapmak gerekirse beyaza yakın tonlarda monokrom giyinmek de biraz trend olabilir gibi. Hatta oldu bile diyebiliriz bence. Aksesuarlarda da çok fazla bahsedeceğimiz şey var. Çünkü dolapların derinliklerinde kalmış şeylerin ortaya çıkma vakti geldi diyebiliriz. Broşlar bunların başını tutuyor bence. Broşları isterseniz sadece omzunuza veya kıyafetinizin herhangi bir yerine iliştirebilirsiniz. İsterseniz de fular, kazak, ceket gibi şeyleri bağlama görevi görecek şekilde takabilirsiniz. Ben kemer gibi kullanımını bayağı beğeniyorum. En güzel broşları da bence bit pazarından ya da ikinci el pazarlarından falan bulursunuz. Ya da babaannenizin, anneannenizin dolaplarında kalan, annenizin belki eskiden kalma broşları falan tercih edilebilir. Fular, atkı ve şallar da yine kombinleri güçlendirmek için güzel seçeneklerdi hep ama artık daha farklı şekillerde de göreceğimiz bir evrede diyebiliriz. Özellikle şalların üst kıyafet gibi kullanılmasını daha sık göreceğiz gibi duruyor. Uzun ince atkıları görüyoruz, üçgen şalları görüyoruz. Bir de bu üçgen olanları hem omzunuzda hem de başınızı sararak balaklava gibi de kullanabilirsiniz. Ben balaklavaları da seviyorum zaten ama bu şekilde minik şalların kullanılmasını da seviyorum. Bu arada baklaklavalar da trend bence. Bunu bir yerlerde görmedim ama benim çıkarımım o yönde. Çünkü son zamanlar markalar koleksiyonlarında baklavalara çok fazla yer verdi. Kemerlerde zincir görmeye devam edeceğiz. Zincir kemerler bana nedense Coachella vibe'ı veriyor. Niye bilmiyorum ama öyle hissettiriyor. Bu dantel minili olan outfit zaten direkt Coachella outfit'i. Bu arada bu fotoğraftaki gibi üst üste kullanılması da belki görülebilir kemerlerin. Çünkü defilelerde üst üste takılmış kemer görünümleri de vardı. Kemerlerden sonra yine katmanlı kolyeler, bileklikler de trend kategorisinde. Ben zaten birden fazla kolye, bileklik kullanmayı seviyorum. Çok basic bir şey giyseniz bile takılarla o basic görünümü başka bir seviyeye geçirebiliyorsunuz bence. Ucunda büyük aksesuar olan uzun kolyeler de koleksiyonlarda sıkça kullanılmaya başlandı. Renkli chunky takıları da görmeye devam edeceğiz. Chunky yüzükler de aynı şekilde. Takılarda daha çok maksimalist şeyler görmeyi bekliyoruz yani. Bunlara ek olarak aksesuar gibi değerlendirilebilecek, hatta kendiniz kıyafetlerinize işleyip kişiselleştirebileceğiniz bir şey daha var. Düğmeler. Biraz daha niş ama yine de dikkat çeken şeylerden biri bence bu da. Gözlüklerde de daha çok büyük modeller hakim olacak diyorlar ama bundan da pek emin değilim açıkçası. Bana biraz Range Rover Mom stili gibi geliyor. Biraz parça parça inceleyecek olursak da yine konuşacağımız birkaç şey var. Bunları da konuşup videoyu bitirelim diyorum. Kürkün her türlü kullanımını görmeye devam edeceğiz. 10 yıl öncesine kadar sokak modasında çok tercih edilen bir şey olmasa da son 10 yıldır her yerde kürkleri görüyoruz ve bence görmeye devam da etmeliyiz. Zaten aksesuarlardan bahsederken atkılarda da kullanıldığını söylemiştim ama kabanlarda da sıkça tercih ediliyor. 3-4 senedir daha çok kısa ya da diz boyu modelleri görüyor olsak da son zamanlar özellikle uzun modelleri veya kısa olsa bile kabarık duran modelleri çok fazla kullanılmaya başlandı. Zaten tek başına çok iddialı bir parça olduğu için de günlük kullanımlarda daha çok jeanlerle olan kombinleri tercih ediliyor diyebiliriz. Bu arada New York Fashion Week'te hakiki kürk kullanılması yasaklandı. Bu çok ciddi bir adım etik olarak bence. O yüzden bunu da buraya sıkıştırmak istedim. Pantolonlarda balon modelin biraz yükselişe geçeceği öngörülüyor. Aslında yazlık keten pantolonlarda falan hoş olabilir. Hem rahat hem de serin tutar. Ama bu tür kesimler bence trend etkisi geçtikten sonra biraz riskli olabiliyor. Skinny jeanler de geri dönüyor diyorlar ama 2000'ler, 2010'lar kadar baskın bir şekilde göreceğimizi sanmıyorum. O zamanlar ben de skinny dışında jean giymezdim doğrusu ama daha geniş modellere geçip o modellerin konforuna alıştıktan sonra da tekrar skinny giyer miyim emin değilim açıkçası. Şu an insanların skinnylerden bu kadar nefret etmesinin bir nedeni bu fotoğraflarda gördüğünüz gibi kombinlendiği için bence ama ben de kendimde çok fazla sevmesem de gerçekten iyi kombinleyen insanlar var diye düşünüyorum. Buraya eklediğim fotoğraflardaki gibi yine. Ama yine de dediğim gibi eskisi kadar baskın olacağını düşünmüyorum. Military ceketleri aslında daha çok Napolyon tarzı military ceketler denilebilir. Geçmişte Michael Jackson'ın da aralarında yer aldığı ünlülerin sahne kıyafetlerinde görüyorduk.
2000'lerden beri de yine sokak stilinde bile kullanan ünlüler olmuştu. Ama 2024'te defilelerde kullanılmaya başlamasından beri biraz daha popülerlik kazanmaya başladı diyebiliriz. Ben sokak stili için çok iddialı bulsam da buna da yer vermek istedim. Bu videoda mokasenlerden uzun uzun bahsetmeyeceğim ama trend bir parça olarak hiç bahsetmemezlik de etmek istemedim. Zaten ayakkabı trendleri videomda loaferlara yer vermiştim, o yüzden sadece bunu söyleyip geçiyorum. Son senelerde maxi etekler çok fazla yaygınlaştı ama artık diz boyu etekleri de görecekmişiz. Diz boyu etekleri bence uzun boylular iyi kaldırıyor ama kısa boyda çok fazla sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ben de kısa boylu biri olarak tercih etmem ama yine bunlarla da güzel looklar var diyelim ve videoyu kapatalım artık. Bayağı farklı kategorilerden bahsettiğimiz bir video oldu ve günün sonunda her şey modaymış dediğimiz bir yere geldik sanırım. Benim kaçırdığım, sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda paylaşın lütfen. Bir de yerli, kaliteli marka önerileri yapacağım bir video hazırlamak gibi bir planım var. Eğer ilginizi çekiyorsa onu da yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.